Merhaba, Gerekli Bilim isimli YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İlk sunum videomuz doğada antidepresan ilaçlar ve başlıyoruz. Depresyon nasıl hissettiğinizi, nasıl düşündüğünüzü ve nasıl davrandığınızı olumsuz yönde etkileyen yaygın bir hastalıktır. Depresyon, üzüntü hissine veya bir zamanlar keyif aldığınız aktivitelere karşı ilgi kaybına neden olur. Çeşitli duygusal ve fiziksel sorunlara yol açabilir. Yaşamın içinde işlev görme yeteneğinizi azaltabilir. Şimdi ilaç olarak kullanılan antidepresan çeşitlerinin olası zararlarına bakalım. Standart depresyon tedavisinde kullanılan ilaçların olumlu etkilerini göstermeleri için birkaç hafta veya birkaç aya ihtiyaç duymaları ve ciddi yan etkileri göstermeleri nedeniyle bazı sorunlar vardır. Bu durum insanları doğadaki kaynaklara yönlendiriyor. Doğadaki antidepresan ilaçlara bakalım. Bu kısma başlamadan önce şu iki bilginin üzerinde altını çizerek son derece önemli bir şekilde durmak gerekiyor. 1. Bu bilgiler bilimsel literatür tabanlı ve sadece bilgi verme amaçlıdır. Hastalık, ilaçlar ve tedaviler ile ilgili mutlaka hekiminize danışınız. Azı karar çoğu zarar. Yunan bilim insanı Paracelsus'un dediği gibi ilacı zehirden ayıran dozudur. Her şeyin fazlası zararlı. Bu noktadan yola çıkarak şöyle diyebiliriz. Su bile gereğinden içildiğinde, fazla içildiğinde zehir etkisi yapar. Evet, su ile başlamak istiyorum. Su, tabiatta bilinen en iyi doğal çözücü. Yetişkin bir insanın vücudunun %70'ini oluşturuyor. Sağlıklı bir beden ve ruhsal gelişim için hayatımızda suya yeterince yer vermemiz gerekiyor. Tüm yaşamsal fonksiyonlar için gerekli. Fakat her maddede olduğu gibi suyun fazlası da zararlı. Bir sonraki sunum videosunda sadece suyla ilgili bir çalışmamız olacak. Şimdi doğadaki antidepresan ilaçlara tekrar bakalım. Bu ilaçlara vitamin, mineral ve bazı bitkisel tabanlı etken maddelerle başlıyoruz şimdi. B1, B3, B6, B9 ve B12 vitaminleri sinir sistemi fonksiyonu için gereklidir ve eksiklikleri depresyonla ilişkilendirilmiştir. Bazı bilim insanları B vitamini kompleksinin depresif semptomların karmaşıklığına katkıda bulunduğuna dair kanıtlar sunmaktadırlar. Buna ek olarak bağışıklık sistemlerinin depresyondaki rolünü gösteren kanıtlarla sonuca varmaktadırlar. Aslında birçok çalışma düşük B9 vitamini seviyelerinin genel popülasyonda depresyon ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Ve bazı klinik çalışmalar B9 vitaminini tek başına veya antidepresanlarla birlikte depresyon üzerinde yararlı bir etkiye sahip olabileceğini göstermektedir. B1 vitamininin bulunduğu bazı besinlere bakalım. Tahıllar, hayvansal ürünler, baklagiller, fındık, ceviz, fıstık, ay çekirdeği gibi yağlı tohumlar. B3 vitamini, süt ve süt ürünleri, et ürünleri, kuru yemişler, baklagiller ve çeşitli sebze, mantar ve meyvelerde bulunur. B6 vitamin kaynakları, kuru baklagil, et, süt ürünleri, yumurta, havuç, ıspanak, bezelye, tatlı, patates, karnabahar, muz, avokado ve kabuklu kuru yemişler. B9 vitamin kaynaklarına bakalım. Sebzeler, baklagiller, tahıl gevrekleri, yumurta ve meyve. B12 vitamini açısından en zengin temel besinlere bakalım. Sakatat, alabalık, tahıl, ton balığı, süt ürünleri ve yumurta. L-teanin vücut için oldukça gerekli olan bir amino asit. İlk defa 1949 yılında yeşil çayın bir bileşeni olarak keşfedilmiş. Bu çalışmada 8 hafta boyunca L-teanin uygulanmasının güvenli olduğunu ve depresif semptomlar, anksiyete, uyku bozukluğu ve bilişsel bozukluklar üzerine çok sayıda yararlı etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. L-teanin içeren besinler yeşil çay, siyah çay ve bazı mantarlar. Likopen'e bakalım. Likopen, meyve ve sebzelerde kırmızı renk verici özellikle doğal bir madde. Bazı çalışmalar likopenin antioksidatif, anti-enflamatuar ve antiproliferatif aktiviteler yoluyla kalp yetmezliği ve neoplazma gibi farklı hastalıklarda profilaktik ve terapötik etkiler gösterebileceğini bildirmişlerdi. Merkezi sinir sisteminde likopen ayrıca Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı, serebral iskemi, epilepsi ve depresyon gibi farklı hastalık türlerinde profilaktik veya terapötik etkilere sahip. Domates, karpuz, kırmızı portakal, pembe greyfurt, kayısı ve kuşburnu likopen kaynaklarından bazıları olarak karşımıza çıkar. Magnezyuma bakalım. Magnezyum, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, fındık, ceviz, kuru kayısı, badem, karpuz, roka, patlıcan, hurma, pırasa, kereviz, fasulye, bezelye, soya fasulyesi,
süt, yoğurt, kabuklu yemişler, muz, avokado, bitter, çikolata, ay çekirdeği, susam, dil balığı, tam tahıl gevreği, mineralli doğal sularda bulunuyor. Bazı araştırmalar uzun süreli yetersiz magnezyum alınımını sistemik inflamasyon gelişimiyle ilişkilendirmeye çalışmakta ve bunun da depresyon semptomlarını şiddetlendirebileceğini belirtmiş. Özellikle majör depresyon, magnezyum yetersizliği ile ilişkili görülmüştür. Literatür verileri olumsuz ruhsal davranış eğitisi olan insanlarda beyin omurilik sıvısı magnezyum konsantrasyonunun düşük olduğunu göstermiştir. Örneğin bir çalışma şiddetli ve orta şiddette majör depresyonu olan hastalarda eritrosit magnezyumunda azalma göstermiş. Yapılan bazı çalışmalarda beyindeki magnezyum içeriğinin azalmasıyla depresyon arasında bağlantı bildirilmiş. Magnezyum 10 yıllardır depresyonda dahil olmak üzere bir dizi ruh sağlığı sorununa çare olarak önemli bir yere sahip. Hücre içi, hücre dışı çinko seviyelerinin dengesine bakalım. Hipokampus, amigdala ve serebral korteks gibi depresyon fizyopatolojisinde rol oynar çinko ve birçok beyin bölgesinde çinko dengesini korumak için çok önemli. Çinko ve depresyon arasındaki ilişki ilk olarak 1980'lerin sonunda ortaya atılmış. Kadınlar, menopoz sonrası kadınlar ve hemodiyaliz hastaları arasında yapılan kesitsel çalışmalar çinko eksikliği ile depresyon şiddeti arasında pozitif bir ilişki bildirmiş. İlginç bir şekilde 2012 yılında yapılan bir kesitsel çalışmada kadınlarda çinko eksikliği ile depresif belirtiler arasında bir ilişki bulunmuş ancak erkeklerde bulunmamıştır. Depresyonu olan bireyler arasında yapılan çalışmalar antidepresan ilaç tedavilerine çinko takviyesi yapıldığında tek başına antidepresanlara kıyasla depresif belirtilerde azalma olduğu gösterilmiştir. Çinko içeren gıdalara bakalım. Özellikle et, balık, deniz ürünleri, yumurta, süt ürünleri gibi hayvansal kaynaklı besinler, tahıllar, kuru baklagiller ve yağlı tohumlarda zengin çinko kaynakları örnek olarak gösterilebilir. Beyin fonksiyonlarındaki nöromodülatör rolü göz önüne alındığında son çalışmalar selenyum seviyeleri ile depresyon arasındaki ilişkiyi araştırmış. Selenyum ile depresif semptomlar veya depresyon riski arasındaki ilişkiyi araştırmak için yapılan bir çalışmadan elde edilen veriler, düşük diyet selenyum alınımının daha yüksek majör depresif bozukluk gelişme riskiyle ilişkili olduğu bildirilmiş. Yağlı tohumlar, kabuklu yemişler, tavuk, balık, hindi eti, deniz ürünleri, tahıllar ve yumurta selenyum içeriği yüksek besinlerdir. Uzun zincirli omega 3, çoklu doymamış yağ asitlerinin dolaşımdaki düşük seviyeleri majör depresif bozukluk, erken doğum ve doğum öncesi depresyon ile ilişkili. Omega 3 içeren bazı besin kaynakları şunlar: somon, tuna, uskumru gibi balıklar ve ceviz. Özellikle bitter çikolata gibi kakao ürünleri ruh halini etkileme potansiyeline sahip bir dizi besinsel bileşik içerir. Bitter çikolata tüketiminin sağlığa faydaları, özellikle de içerdiği polifenollerin ruh hali üzerindeki etkileri çeşitli çalışmalar rapor edilmiş. Bu çalışmada özellikle bitter çikolata tüketiminin klinik olarak anlamlı bir depresif semptomların azalma olasılığı ile ilişkili olabileceğine dair bazı kanıtlar sunmuş. Şimdi doğal yaşamda bulunabilen antidepresan ilaçları ile ilgili ikinci bölüme başlıyoruz. Doğal yaşamda antidepresan etkisine, matematiğin etkisiyle başlayalım. 1. Doğanın matematik gücü. Bir negatifiniz varsa sabırlı olun. Bir negatif daha ele geçirirseniz veya o sizi bulursa onları çarpıp pozitife ulaşabilirsiniz. Sonsuz artı sonsuz kavramı içindeki mutluluk. Sonsuzluk kavramının tarihçesi antik Yunan'a kadar uzanmakta. Matematiğin sonsuzluk kavramının Alman matematikçi Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor tanımlamış. Kümeler kuramını ele alarak sonlu bir şeyden sonsuz oluşturma fikrinden yola çıkmış. Yaşam bizi etki sonsuz ve artı sonsuz arasındaki yayık gibi sallarken eğer olumlu bakabilirsek ve görebilirsek mutluluk bu sarmalın köşe başlarında bir şekilde bir insan evladını bekliyor olabilir. Tarihin ilk çağlarından beri insan evladı yaşam alanlarının bahçelerinde ve teraslarında beraber yaşadıkları evcil hayvanlar ile kendilerini ve bu evcil hayvanların ruh ve beden sağlığı için güzel bir faydalı etkileşim modeli oluşturmuş. Bu durum hem evdeki insanların hem de bu hayvanların depresyonlarını önlemede etkili olduğuna dair görüşler sunmakta. Sırada evcil hayvan ve evdeki insanların etkileşimiyle ilgili 2 adet sinema filmine konu olan güzel bir örneğimiz var. Hachiko. 1924 yılında Tokyo Üniversitesi'nde görev yapan Japon profesör Dr.
Hidesaburo Ueno küçük bir köpek yavrusu buldu. Hachiko adını verdiği bu köpek her sabah üniversiteye gitmek için evden metroya kadar yürüyen sahibine eşlik etti. Metronun dış kapısına kadar getirdiği sahibini uğurladıktan sonra da eve döndü. Bu akıllı köpek sahibin eve dönüş saatlerini hesaplayarak ve aynı yolu kullanacağını düşünerek metronun önüne gitmişti. Ondan sonraki bir yıl boyunca Hachiko her sabah sahibini metroya kadar götürdü. Her akşam iş çıkışında da metronun önünden karşıladı. Hiç saatini şaşırmadı. Ama bir akşam metrodan çıkmadı profesör. Hachiko gözleri metronun kapısında gece boyunca bekledi. Bir sonraki akşam yine yoktu profesör. Üçüncü akşam metrodan yine çıkmadı. Üniversitede kalp krizi geçirip ölmüştü profesör. Hachiko haftalar, aylar boyunca her akşam metro istasyonunun kapısına gitti. 9 yıl boyunca sahibinin gelmesini bekledi. 8 Mart 1935'te 11 yaşındayken metronun kapısında hayata gözlerini yumdu. Sonra sadakat ve sevginin sembolü olarak metro istasyonu önüne heykeli dikildi. İkinci Dünya Savaşı'nda tahrip olan bu heykelin yerine 1948'de yenisi dikildi. Hachiko'nun hikayesi 1987 yılında bir Japon filmine de konu oldu. Hachiko Monogatari. Ayrıca bu köpeğin hikayesinin Hollywood versiyonu da çekildi. Filmin adı Hachiko A Dog Story. Her iki filmi de izlemenizi öneriyorum. Son olarak Akita cinsi bu köpeğin bir üyesiyle yaptığımız ziyaret vardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.